Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mayasız, yağ çekmeyen pofuduk pişi tarifim var. Buyurun hemen tarife geçelim. Benim misafirlerim vardı. 2 ölçü yapıyorum ama size 1 ölçü tarifi vereceğim. 1 ölçü pişi için kaba 1 su bardağı süt, 2 tane yumurta alalım. Benim yumurtalarım büyük olduğu için 3 tane kullandım. 2 ölçü yapacaksanız siz 4 tane yumurta kullanabilirsiniz. Süt ve yumurtaları iyice çırpalım. Tuzunu ve kabartma tozunu ekliyorum. Bir ölçü için 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kabartma tozu yeterli olur. Tekrar şöyle bir karıştıralım. Yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Benim yaptığım pişiler 8-10 kişilik. Eğer 4-5 kişilik yapacaksanız dediğim gibi bir ölçü kullanın. Videonun açıklamalar kısmına malzeme listesini yine bir ölçü olarak yazacağım. Un miktarı da yumurtaların büyüklüğüne, unun kalitesine göre değişebilir. Yine bir ölçü için yaklaşık 3-3,5 su bardağı un gidiyor. Ele yapışmayan, çok da sert olmayan bir hamur elde edelim. Hamuru biraz toparladıktan sonra tezgahta yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru iyice yoğurdum. Çok un ekleyip hamuru sertleştirmeyin. Hamur toparlandıktan sonra eğer hala elinize yapışıyorsa hafif elinizi yağlayarak da toplayabilirsiniz. Ben 2 ölçülü yaptığım için hazırladığım hamuru 2'ye kesiyorum. Bir ölçüden yaptıysanız kesmenize gerek yok. Hamurun bir parçasını açmaya başlayacağım. Hamurun altını ve üstünü hafif unladım. Kalın bir oklavayla açıyorum. Siz merdane de kullanabilirsiniz. Hamuru yaklaşık 3-4 milim kalınlığında açalım. Açtığım hamuru yuvarlak hamur kesme aparatı ile kesiyorum. Siz kesmek için bardak ya da kapak da kullanabilirsiniz. Kestiğim hamurları çıkartıyorum. Ortalarında kalan fazla hamurları da tekrar birleştirip açacağım. Bakın kalınlığı da bu şekilde. Piş hamurlarını tepsiye alıyorum. Hamurların yapışmaması için de tepsiyi çok az unladım. Kızartma tavama bolca sıvı yağ aldım. İyice kızdıktan sonra hamurları kızartacağım. Hamurun bir tanesiyle yağı kontrol ettim. İyice kızmamış. Pişilerin yağ çekmemesi için yağın iyice kızması gerekiyor. Hamurun çok yağ çekmemesinin diğer bir püf noktası da kızartırken yüksek ateşte kızartmak. İçlerinin iyi pişmesi için de hamuru çok kalın açmayın. Bakın hamurları atar atmaz kabarmaya başlıyor zaten. Ben hiç bekletmeden kızartmaya başladım ama ikinci, üçüncü tava pişiler daha güzel puf puf kabardılar. O yüzden siz hamurları 10-15 dakika dinlendirirseniz iyi olur. Pişiler kabarmaya başlayınca da sürekli karıştırarak kızartmaya devam ediyorum. Bakın puf puf çok güzel kızardılar. Sert olmaması için çok karartmadan kızartın.
Kızaran pişileri havlu kağıt serdiğim tabağa alıyorum. İkinci tavaya kızartmaya başladım. Bereketli de bir tarif. Sadece bir bardak süt ile 4-5 kişiye yetecek kadar pişiler hazırlayabilirsiniz. Üçüncü tava pişileri kızartıyorum. Dediğim gibi hamurlar bekledikçe daha puf puf kızarıyor. Pişilerimi kızarttım. Çayın yanında harika gidiyor. Şimdi içini de göstereceğim. İçi de çok güzel pişti. Eğer püf noktalarına dikkat ederseniz siz de kahvaltıya böyle puf puf çok güzel pişiler hazırlayabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Şöyle bir tanesini içinde göstereyim. Çayla beraber sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Tariflerimi beğendiyseniz sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla da paylaşırsanız sevinirim. Beni Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Denediğiniz tariflerin görselini de Instagram'da Seminya'nın Dünyası'na etiketleyerek paylaşırsanız sevinirim. Bir tarifin daha sonuna geldim. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.